Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde fare metaforu olarak geliyor. Gözü doymayan, karanlıktan aydınlığa çıkamayan, hakikatten mahrum olan dedi. Şimdi genel enerjiye baktığımızda biraz böyle maddesel şeylerle ilgilendiği bir süreçte diyebiliriz aklınızdaki kişi için. Daha çok işte para, pul ya da kendi zevkleri için yaşadığı bir sürecin içerisinden geçiyor. Hep daha fazlasını istediği bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Burada ona verilenlerin kıymetini bilmediği bir durum var diyebiliriz. Genel olarak farkındalığı düşük bir enerji olarak geliyor. Şimdi bunu destekleyecek şekilde zaten bağlı, özler ve maske kartı geldi. Ya şöyle bir enerji var. Genel olarak baktığımızda her şeyi hak ediyorum. Her şey benim olmalı dediği bir bakış açısı içerisinde aklınızdaki kişi. Ancak burada öyle bir enerji var ki bunu yaparken evet hepimiz bunu yani şöyle bir farkındalıkla yapıyorsak eğer evet bu evrende her şeyin en güzeline layığız, özler sahibiyiz, kendimizi seviyoruz bilincinde bunu yapıyorsak evet bu geçerli. Ama buradaki durum nasıl söyleyelim ki haddi aşma gibi bir durum var. Yani biraz bencillik, biraz bencilliğin üst seviyesinde olan narsizm gibi bir enerji var diyebiliriz. Daha çok böyle yani kişinin aslında karanlık tarafının onu yönettiği bir sürecin içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Şimdi Balık kartı da zaten bize bunu söylüyor. Diyor ki bu kişinin hayatındaki yönetici enerji karanlık tarafı. Bağlı kartı maddesel bağlılıkları olabilir. İşte paraya, farklı şeylere, işte cinsellikle ilgili bazı durumları olabilir. Genel olarak bilinçaltındaki o karanlık tarafın onu yönettiği bir sürecin içerisinde. Öz değerle yani burada öz değeri çok net anlayamamış bir enerji de yani öz değeri her şeyi hak ediyorum, her şeyi yapabilirim, isteklerimi elde edebilmek adına her yol mübah dediği bir enerji var açıkçası. Umarım burayı anlatabilmişimdir. Bu da aslında başkalarının kul hakkına girmesine sebep oluyor diyebiliriz. Maske kartıyla beraber duygularını, düşüncelerini daha çok böyle arka plana atan bir enerji içerisinde. Yani insanlara gerçek yüzünü çok göstermek istemeyen biri. Karşınızdaki kişiyi özellikle şöyle tanımlıyor olabilirsiniz. Ya o çok özgüvenli, kendini bilen, işte her şeyi yapabilecek enerjilerde kendini çok seven biri diyor olabilirsiniz. Ama burada aslında o içteki o değersizlik duygusunu maskeleme durumu var diyebilirim. Şimdi devam edersek eğer kavuşmak, yenilik ve tazelenme, sadakat ve güven, kendini bulma, hatıralar ve geçmiş özlem. Güven konularında çok yara almış biri olabilir ama bu şöyle yani partner tarafından bir şeyler yaşamış gibi değil de buradaki enerji. İşte çocukluktan kaynaklı olabilir. O güven duygusunun oluşma aşamasında bunu yaşayamamış, bunu oluşturamamış olabilir. Çevresindeki insanlar ona güven verememiş olabilir. Çok küçük yaşlarda kendini aşağılanmış, değersiz, sevgisiz hissetmiş olabilir. Bu enerji çok yüksek geliyor ve buradaki sınav aslında yani bu hayattaki sınavı sadakat ve güvenle ilgili oluşumlar diyebiliriz. Biraz bir enerji. Yani o bağlı kartının yönettiği, o karanlık tarafın yönetmesinden kaynaklı boğucu, yorucu bir enerjisi var. Ciddi şekilde aslında hayatında birçok şeyi değiştirmek ve dönüştürmek istiyor. Özellikle şu an enerjisinde kavuşma enerjisi çok yüksek. Ama buradaki o enerji biraz böyle gibi gelmedi açıkçası bana.
çok masumane gelmedi. Burada biraz daha böyle tutkusal durumlar olabilir. Elde edebilme isteği olabilir. Ya da işte karşınızdaki kişiye karşı çok merhametliyseniz o alamadığı o güven duygusu, alamadığı o masum sevgi, koşulsuz sevgi enerjisini ona yansıtan biriyseniz eğer, bu yüzden burada o enerjiyi ciddi şekilde özlüyor diyebiliriz. Kendini aradığı bir yolun içerisinde hepimiz olduğu gibi, hepimizin olduğu gibi ama burada sanki biraz sizinle beraber şu enerjiye çok daha kolay geçebiliyor. Kendini bulma enerjisine çok daha kolay geçebiliyor. Çünkü burada o size ne yaparsa yapsın daha çok böyle masum bir enerjiyle seviyor, koruyor, kolluyor. Bir annelik enerjisi. İster kadın olun ister erkek olun hiç fark etmiyor. Burada koruyup kollama, sarıp sarmalama enerjisi çok yüksek. Sizden ona geçen ve bunu ciddi şekilde özlüyor diyebilirim. Evet. Şimdi genel enerjileri bu şekilde. Bakalım ayrıntılı olarak hayatında bugün neler yaşayabilir? İş hayatında, sizinle ilişkisinde ve aile, sosyal çevreyle ilgili hayatında bugün neler olabilir? Daha sonrasında sizin enerjilerinize bakacağız. Kupa prensi, kupa dörtlüsü, değnek prensi. Şimdi aslında baktığımızda duygusal enerjisi yüksek olarak geliyor. Ama işte buradaki o duygusal enerjinin yüksek olma durumu yansıtmaya göre değişiklik tabii ki gösterebiliyor. İşte mesela duygusal bir enerjiden ama karamsar bir duygusallık. Şimdi iş hayatı olarak baktığımızda şimdi Kupa Prensi geldi. Kupa Prensi evet yeni başlangıçlardan bahseder bize. Şefkatli, barışçıl tutumlardan, iyi niyetli yardım almak ve yardım vermekten bahseder. Şimdi bugün enerjisine baktığımızda aslında iş hayatında güzel bir enerjide. Bazı hataları, yanlışları olmuş olabilir iş hayatında ve bunları ortadan kaldırabilmek ya da bunların üstünü örtebilmek adına bir barış enerjisine geçiyor diyebiliriz. Yani buradaki enerji işte aklınızdaki kişinin işte iş hayatında bir sorun olduysa, birilerine yanlış yaptıysa ya da aralarında böyle uyuşmazlık, anlaşmazlık olan kişiler varsa onlara karşı bir adım attığı enerjide olacak bugün. Daha çok böyle hareketli olduğu, uyumlanmaya çalıştığı, anlaşmaya çalıştığı, orta yolu bulmaya çalıştığı bir enerji içerisinde olacak ama bunun en büyük sebebi örtünme kartıyla bir şeyleri saklama isteği içerisinde olması. Şimdi burada kendine güvensizliği saklamak olabilir, yaptığı hatayı saklamak olabilir, yaptığı hatayı saklamak olabilir. Ya da o gerçek yüzünü göstermeden şeyleri daha iyi çevirip döndürebilmek adına bir adım atma enerjisinde olabilir. Genel manada burada zeytin dalı uzattığı, harekete geçtiği, enerjik olduğu bir gün içerisinde olacak iş hayatıyla ilgili. Şimdi sizinle ilgili enerjiye baktığımızda kupa dörtlüsü, kutsallık ve papyrus kartı geldi. Şimdi karamsar bir enerji içerisinde biraz önce dediğim gibi kupa dörtlüsü karamsarlıktan bahseder. Gelen fırsatları görememekten bahseder. Şimdi burada genel olarak sizinle bir anlaşma yapması gerektiğini düşünen bir enerji içerisinde. Yani burada size adım atarsa ya da iletişiminiz devam ediyordur ama soğuk bir enerjidesinizdir. Bir şeyleri düzeltebilmek adına adım atarsa sizin isteklerinizi kabul etmesi gerektiğinin farkında. Bu ne demek? Sizin aslında onun için onun istediği ama sizin hayır orada dur dediğiniz işte kutsallık kartındaki gibi her şeyi elde edemeyeceği ya da her şeyin bir sınırının olduğu ya da bir ilişki içerisinde ise çabalaması gerektiği ya da sadakat göstermesi gerektiği. Burası herkese göre değişebilir. Kendi durumunuza göre alın. Sizin kutsalınız olarak gördüğünüz, sizin kıymetli gördüğünüz o alanla ilgili bir anlaşma yapması, bazı şeyleri sizin istediğiniz doğrultuda kabul etmesi gerektiğinin farkında. Ama bunu yapmak istemiyor. Bu yüzden de daha çok böyle kendi çıkarım için nasıl döndürebilirim diye düşündüğü, sizin isteklerinize çok da ılımlı bakmadığı bir süreçte. O yüzden de bu enerji onda bir karamsarlık oluşturuyor. Zor biri diyebiliriz bir bakıma. Şimdi ailesiyle sosyal çevreyle ilgili neler yaşayabilir dediğimizde Değnek Prensi, şüphe ve kıyamet kartı. Buraya bir kart alacağım.
Burada ciddi bir enerji var aslında. Şimdi ciddi bitişlerin yaşandığı bir süreçten geçirmiş olabilir. Arkadan işlerin çevrildiği bir süreçten geçilmiş olabilir. Aklınızdaki kişinin çevresindeki akrabaları olabilir, ailesi olabilir, arkadaşları olabilir. Genel olarak bir güvensizliği var. Ve bu kişilerle ilgili çok ciddi şüpheleri var. Bu şüphelerde onunla ilgili iyi şeyler istemediklerine dair. Şimdi Değnek Prensi'ne baktığımızda bakış açısını değiştirmekten bahseder bize. Ve yeni başlangıçlardan, anlaşmalardan bahseder. Bir kart alalım. Bir tane daha kart alalım daha doğrusu. Kader çarkı. Şimdi burada bu zamana kadar böyle düşünmemiş olabilir ama bu süreçte sanki çevresindeki kişilerin onun hayatında çok ciddi etkileri olduğunu fark ettiği bir süreç oluşmuş. Belki bu zamana kadar hep soru işaretleri vardı kafasında ama artık yavaş yavaş netleşmeye başlayan bir enerji var. Bakın sihirbaz kartı bize her şeyi yapabilme gücünden de bahseder ama bazen de negatif enerjilerden de, yapılan enerjilerden de bahseder. Burada birazcık daha sanki çevresine karşı ciddi bir kuşku enerjisinde olduğunu söyleyebilirim. Aile ya da çevresindeki kişilerin onun ilerlememesi, onun negatife düşmesi, işte iş hayatında, özel hayatında bir şeylerin ters gitmesi adına onunla ilgili bazı çabalarının olduğunu düşündüğü bir süreçte. Bir evlilik yaptıysa eski evliliğiyle ilgili bir durum da olabilir bu. Yani nasıl işte eski eşinin yapmış olduğu bir durum olabilir. Böyle düşünüyor en azından. Yani illa böyle bir durum var olarak söylemiyorum ama onun düşüncesi bugünkü enerjilerde bu şekilde. Çevreye, aileye, aile gibi gördüğü kişilere, arkadaşlarına karşı ciddi bir güvensizlik içinde. Ama bu güvensizlik çok ciddi ithamlarla diyebiliriz. İşte onun hayatının kötü gitmesine dair çabaladıklarını düşündüğü bir süreç içerisinde. Bazıları için de tabii ki bu doğru. Şimdi onun hayatında bunlar oluyor. Sizin hayatınızda neler olabilir? Buna bakalım hemen. Karga metaforu olarak geliyorsunuz. Kendi kötü huylarının farkında olmayan, nefsin peşinden koşan, hakikatten uzak olan. Uyanış, gölge çalışması, adalet. Şimdi günün enerjisinde sizi de ciddi şekilde etkileyen bir süreç olacak diyebiliriz. Ruhsal olarak bazı şeyleri değerlendirdiğiniz bir sürecin içerisindesiniz ama özellikle bugünün mesajı olarak sistemin size söyledi. Belki sürekli ilahi adaletten bahsediyorsunuz, kendinize haksızlık yapıldığını söylüyorsunuz ama sistem diyor ki sen kendinin farkında değilsin ki. Burada ciddi bir uyanışın olması gerektiği mesajı var bize. Kendi hayatınızdaki gölgelere, karanlık tarafa bakmanız gerektiğini söylüyor kartlar. Gölge çalışmasıyla burada işte karga metaforundaki o kendi kötü huylarının farkında olmayan. Bu ne demek? Şimdi adalet istiyorsunuz ama siz gerçekten adil misiniz? Bunu sorgulamanız gerekiyor. Şimdi bu adillik şöyle, en başta kendinize adil davranıyor musunuz? Kendinizin farkında mısınız? Kendi yeteneklerinizin, özelliklerinizin farkında mısınız? Örneğin size bir kişi işte çirkinsin dedi diyelim. Siz bunu direkt kabul etmiş olabilirsiniz. Yani direkt derken işte böyle bir etiketlenme sizin üzerinizde kalmış olabilir ama artık eskisiz değilsiniz ya da çocuk değilsiniz. Artık değerlendirerek evet bana bu söylendi ama bu böyle mi? Ya da bunun sorgulaması bu böyle değil diyerek kendinize yaptığınız haksızlıkları, bu zamana kadar başkalarının o etiketlediği şeylerle ilgili kendinize yaptığınız haksızlıkları değerlendirip fark etmeniz gerekiyor diyebilirim. Umarım burayı anlatabilmişimdir. Artık sistem diyor ki uyanma vaktin geldi. En başta kendine yaptığın adaletsizliklerin farkına var. Kendi karanlık taraflarını gör. Daha sonrasında başkalarına bak. Özellikle yargılamayı yapan biriyseniz bu ister kendinize karşı ister çevrenizdeki insanlara karşı olsun. Yargılama yapıyorsanız buraya çok ciddi şekilde bakmanız gerekiyor diyebilirim. Birçok kişinin bu tarz konuşmalarım hoşuna gitmiyor biliyorum. Çünkü gerçekten rahatsız edici olabilir. Duymaya hazır olmayan kişiler özellikle. Bu noktada çok net şunu söyleyebilirim. Birçok kez söyledim ve söylemeye de devam edeceğim. Bu açılımları, herhangi bir açılım, ister benim açılımım olsun, ister başka arkadaşların açılımları olsun. Açılımları sadece o arayacak mı, aramayacak mı, gelecek mi, gelmeyecek mi? Özel danışmanlıklarda da yani
İşte benle ilgili ne hissediyor, işte tekrar gelecek mi, şunu yapacak mı, bunu yapacak mı? Lütfen bunlardan biraz çıkmaya çalışın. Görmeniz gereken şey, hayatınızda değişiklikler istiyorsanız, karşınızdaki kişinin sizi aramasını, size gelmesini, sizinle olmasını ya da gerçekten mutlu bir beraberlik istiyorsanız, iş hayatınızda mutluluk, bolluk, bereket istiyorsanız, bakmanız gereken tarafın kendiniz olduğunu anlamanız gerekiyor. Bunu fark etmezseniz, bunu anlamak istemezseniz, bunu umursamazsanız eğer hayatınızda hiçbir değişim olmayacak. Yani bunu çok net söylüyorum. Yani hoşuna gitmeyecek birçok arkadaşımın danışmanlıklarda da özellikle bazı arkadaşlarım direkt zaten bunu algılayabilmek adına geliyor ki orada enerji çok daha büyük bir enerji ortaya çıkıyor diyebilirim. Çok aydınlatıcı şeyler ortaya çıkıyor ama sadece işte daha yüzeysel şeyler için gelen kişilerde de duydukları hoşuna gitmiyor. Gitmez. Yani çünkü siz kendinizi değiştirip dönüştürmezseniz, buna niyetli olmazsanız oradan gelecek olan bilgi sizi yansıtan bilgiler olacaktır. Yani burada iyisiniz, kötüsünüz muhabbeti değil bu. Yani burayı lütfen çok iyi anlayın. Çünkü burada gerçekten bir değişim dönüşüm yapmak istiyorsak kendimizde yapmamız gerekiyor. Kendimizle ilgili şeyleri görmek istemezsek, yani gerçek bir ilişki istemeyen bir kişinin illa arasın beni, benimle olsun ama sen istemiyorsun ki bilinçaltında. Yani istersen git başka bir şey yap, negatif bir şey yap gelsin diye. Gelir, gelmeye gelir. Ama şimdi geldiği gibi siz zaten bu enerjiye hazır olmadığınız için, böyle bir hayata bilinçaltı olarak kendiniz buna hazır olmadığınız için orada çok çok daha büyük sorunlar olarak o ilişkiyi sonlandırırsınız. O yüzden lütfen işte negatif başka şeylere gitmek yerine ya da şunu ne yapayım, nasıl gelsin bana gelmesi için her şeyi yaparımdan çıkıp ben gerçekten o istediğim hayatı yaşayabilecek enerjileri nasıl geçebilirim odaklanmalıyız. Lütfen burası çok önemli. Devam ediyorum. Burada bununla ilgili ciddi bir mesaj var. Artık kendinize dönüp bakmanız gerektiği ile ilgili ciddi mesajlar var diyebilirim. Bunun için de yani bu gelen mesajla beraber aslında sistem diyor ki şifalanman için çok güzel bir enerji var. Bunu değerlendir. Maddi telaşeler, reddetme, fedakarlık, kafa karışıklığı, kayıp ve bitiş. Şimdi hayatınızda çok ciddi şekilde değişiklikler olumsuz yönde sizin bakış açınıza göre olmuş olabilir. Kafanız çok ciddi şekilde karışmış olabilir. Bitişlerle ilgili, kaybettiğiniz şeylerle ilgili ne yapacağınızı çok bilemediğiniz bir enerji içerisinde olabilirsiniz. Özellikle de ya ben çok fedakarlık yapıyorum, işte iş hayatımda da yapıyorum, emeğimin karşılığını alamıyorum. Özel hayatımda yapıyorum, emeğimin karşılığını alamıyorum diyorsanız burada artık bakmanız gereken şeyin o feda ve karlılık durumu. Sürekli söylüyoruz. Feda ediyorsunuz bir kar elde etmek için. Bilinçli olarak değil ama bilinç altında bu var. Neden? Şimdi bir şeyleri yapmazsam para gelmez. Bu bilinçte olduğunuzda paranın gelmesini bir şeylere bağlıyorsunuz. Hayır, bolluk bereket hepimizin hakkı ve gelir. Sizde ama parayla ilgili, bolluk bereketle ilgili ve değersizlikle ilgili durumlar varsa para evet gelmez. İstediğiniz kadar çok çalışın, gelmez. Gelir, geldiği gibi gider. Burada bakmanız gereken şey özellikle maddiyatla ilgili konular ve hayatınızdaki o bitişlerle ilgili genel manada bakmanız gereken şeyler bunu kabul edip edemediğiniz. Parayı almaya ya da paranızla gelmesine kendinizi layık görüyor musunuz? Burada parayı öyle bir yere koymuşsunuzdur ki ya da kendi değerinizin o kadar farkında değilsinizdir ki ya para bana niye gelsin ya da ben çok para bana neden gelsin gibi bir bakış açısı oluşabilir. Ve bu enerjiyle beraber paranın gelme durumunu zaten siz direkt engellemiş olursunuz. Çok konuştum bugün. Genel manada maddiyatla ilgili ve bitişlerle ilgili, kayıplarla ilgili kendi alanınıza çok ciddi şekilde bakmanız gerektiği ve özellikle size gelen bolluğu, bereketi, aşkı, huzuru almaya şu an kapalı olduğunuzla ilgili bir mesaj var diyebiliriz. Burayı almaya kendinizi açtığınız takdirde çok büyük değişimler olacak. Şimdi bugün için tek bir kart alalım. Çok da konuştum bugün zaten. Tek bir kart alalım, uyarı alalım. Tılsım sekizlisi.
Yaptığınız işlerde daha iyi noktaya gelmek adına çabalamanız gerekiyor diyebilirim. Yani örneğin bir eğitim alıyorsunuz, çok güzel ama sadece o eğitimin kalıplarında kalıyor olabilirsiniz. Sistem size diyor ki öğrendiğin şeylerde ya da yaptığın işlerde sınırlarını aşmalısın. O alanda artık ustalaşmalısın. Sana verilen bilgiyle yetinmemelisin. İster iş hayatınızda olsun, ister özel hayatınızda. İşte örnek olarak burada ruhsal olarak bir uyanışınızın gerçekleşmesi gerektiğine dair bir bilgi verdim diyelim. Bu bilgiyi aldıktan sonra sadece buradaki bilgiyle kalmamanız gerekiyor. Kendinizi değerlendirmeniz, başka kaynaklara bakmanız, işte bilinçaltı nedir, bilinçaltındaki o durum nedir, işte hayatımda şunu yaşıyorsam bana neyi gösteriyordur içimde gibi çabalamanız ve o alanda daha da kendinizi geliştirmenize dair mesajlar var. Çok fazla kalıplara takılı kalıyor olabilirsiniz. Günün mesajı başkalarının senin adına karar vermesine izin verme. Karşıdan birazcık sevgi görebilmek için kendinden eksiltme. Hiç kimsenin üstünlüğünü kabul edip kendini alçak görme. Sana değersiz hissettiren ne varsa uzaklaş ve kendine yaklaş. Kendi ışığını pusulan yaptığın sürece yolunu kaybetmeyeceksin dedi. Çok da güzel geldi. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bu kanaldaki en büyük amacım insanların hayatlarındaki yaşadığı durumların nedenini anlayabilmeleri. Gerçekten mutlu bir hayat yaşamaya layıksınız. Bolluğun, bereketin, aşkın, sevginin içerisinde olduğu. Bunu yaşayamıyorsanız eğer, normal olan bu, yaşamamız gereken bu. Bunu yaşayamıyorsanız eğer burada dönüp burada yanlış olan ne diye bakmamız gerekiyor. O alanı şifalandırdığımızda emin olun bolluk bereket hayatımıza akacak. Görüşmek üzere, hoşça kalın.